Selamlar. Kişilik tipleri serisine devam ediyoruz. 7. kişilik tipimiz söz dinleyenler. Çekirdek inançları şöyle. Herkese iyi ve harika görünmeliyim. Kendimi içimdeki fırtınaları saklamalıyım. Benden bekleneni yaparsam onaylanırım. Söz dinlemeliyim. Nasıl olur bu söz dinleyen kişilik tipindeki insanlar? Akıllı, uslu, iyi, çalışkan, herkesin takdir ettiği, beğendiği insanlar. Onlar hep iyidir, iyi aileleri, eşleri vardır, terbiyelidir. Hatta mükemmel görünmeye çalışırlar insanlara. Evde, işte, hizmette hep becerikli, koşturan çalışkanlardır. Hayır demekte zorlanırlar. Hayır dersem, isteneni yapmazsam iyi biri olmam, sevilmem, dışlanırım diye düşünürler ya da onaylanmamaktan korkarlar. Hayır deme konusu önemli. Özümün Ülkesine Dönüş kitabımda ayrıntılı anlattım bu konuyu. Söz dinleyen kişilik tipindeki insanlar çocukluklarını yaşayamamış kişiler. Çocukken de hep uslu, söz dinleyen, evde, okulda takdir toplayan, sessiz, başarılı çocuklar. Annesinin dizinin dibinden ayrılmayan, git deyince giden, gel deyince gelen, terbiyeli, yaramazlık yapmayan çocuklar bunlar. Bu çocuklar hep onaylanmak ister. Büyüklerin dediklerini yaparlar. Karşıdan baksanız mükemmel çocuk ama aslında kendi olamamış, çocukluğunu yaşayamamış çocuk bunlar. Aşk, neşe, cinsellik, keyif ve haz sanki onlara yasak. Çoğunluğu duygularını bastıran, içindeki heyecanını gömmüş kişiler. Duygularını kolay kolay belli etmezler. Ne düşündüklerini bile anlayamazsınız. Kapalı kutu gibi. Haklarını pek fazla savunamazlar. Mesela bir haksızlığa uğradılar. Açık açık fikirlerini söyleyip haklarını aramak ürkütücü gelir. Susmayı, söylememeyi tercih ederler. Çünkü insanların onun hakkındaki düşünceleri çok önemli. Ayıp olmasın diye susarlar. Sonra da Allah rızası için sustum deyip kendilerini kandırırlar. Bu yüzden giderek hayat enerjileri tükenir, sararıp solarlar. Gülüşleri yapmacıktır. Başkalarının yanında gerçekten içten gülemezler. Hep bir kendilerini baskılama, kontrol haline tutma var. Bu kadar kendini baskılama da gerginliğe ve kronik strese neden oluyor. Ciltleri kurur, bakışlar donuklaşır. Zamanla yakınlarına öfkeli hale gelirler. Onu o hale getiren kişilere içten içe kızgındırlar aslında. Kendileri olamadıklarını fark ettiklerinde bir robot gibi denileni yaparak yaşamanın korkunçluğunu idrak ettiklerinde bu yapmacık hayatı ona benimseten herkese düşman olmaya başlarlar. Bazıları içlerindeki bu sonsuz öfkenin nedenini çözemez. Bir hanım bana geldiğinde sinir krizi geçirmişti ve tetikleyen basit bir olaydı. Ebeveynler haricinde yatılı eğitim kurumlarında da bu kişilik tipi yerleştirilebiliyor çocuğa ya da gence. Bu yüzden yatılı okuyan çocuğa devamlı sorular sorulmalı, psikolojik gidişatı takip edilmeli. Hayatlarını bir şeylere ya da ailelerine vakfediyor bu kişiler. Ben olmadan biz olmaya çalışıyorlar. Bu yüzden içten içe bir savaş var bunlarda. Çünkü Rabbimizin bize verdiği özbenliğimiz bu kadar baskılanmaya gelmez. Sahte benlik ve öz çatışma halinde. Öz kendini ortaya koymaya çalıştıkça sahte benlik baskılıyor. Bu zamanla psikolojik ve fiziksel hastalıklara sebep oluyor. Sanki kendilerine puan verir gibi yaşarlar. Hata yapmaktan ödleri kopar. Yoksa annesi sevmez ya da insanlar beğenmez. Daha iyi, daha mükemmel olmak için detaylarda takılıp kalabilirler. İnsanların yanında sürekli rol yaptıklarından bir süre sonra kabuklarına çekilmek isteyebilirler. Başkasına ayıp olmasın diye istemedikleri şeyleri yaparlar. İnsanların kendileri hakkındaki düşünceleri çok önemli. Eller ne der diye yetiştirildiklerinden çocuklarına ve eşlerine de aynı baskıyı kurabilirler. Özgüveni düşük ya da düşer. Bu yaşadığı hayatla dibe çekilir zamanla. Özür diler, ufacık yanlışlarını bile büyütür. Stresli ve gergin. O hep inanılmaz şekilde takdir görür, sevilir. Ama içeride gergin. Etrafından sevdiklerinden onay almaya çalışır devamlı. Hayatı takdir toplamakla geçerken Allah rızasını unutur, kendini unutur. Ta ki ne zamana kadar? Hastalık gelip kapıya dayanana kadar. Nedeni ne? Niye böyle bu karaktere bürünmüş bu kişiler? Çocukken kıyaslanmış olabilirler. Ailede ya da akraba çevresinde diğer çocuklarla kıyaslanmış, yarıştırılmış, daha iyi olması beklenmiş olabilir. Çocuk diğer kardeşlerinden ya da kuzenlerinden daha yetersiz, başarısız bulunduysa onlara yetişmek için, takdir alabilmek için gayret eder. Daha çok söz dinler, daha çok çalışır, kendini beğendirmeye çalışır. Ama bu beğendirme, takdir toplama bir hedef haline geldiği için çocuk kendisi olamaz. Özünü bir kafese saklayıp olması istenen kişi olur. Diğer bir neden kuralcı ve sevgisini belli etmeyen aile. Çocuk kurallara uyarsa sevilir, takdir görür, söz dinlerse iyidir ve öyle olmalıdır.
Bazıları da eller ne der, ne düşünür, ayıp olur diyerek büyütüyor çocuklarını. Çocuk başkalarının kendisi hakkındaki düşünceleri doğrultusunda bir hayatı gerçek sanıyor. Yaptığı her işi onaylanmak için yapıyor ve bu sahte benlikle kendini bulamıyor. Diğer bir neden de bu çocuklara kendi olma fırsatı verilmiyor. Kurallardan, çocukluklarını belirli kalıplar çerçevesinde geçiriyorlar. Adeta kendi akıllarını kullanmalarına izin verilmiyor. Onu yetiştirenlerin akıllarına hizmet ediyorlar. Bu kişilerin iş hayatları nasıl? İşte istikrarlılar ama terfi edemezler. Hak ettiklerini alamazlar. Söz dinleyen çalışkan kişiler ama kendi akıllarını kullanmak yerine onay almayı seçtikleri için üretici değiller. Disiplinli, titiz, düzenli çalışırlar. Üretici değiller. Atılım yapamazlar. Kendiliğinden harekete geçemiyorlar. Yönetici konum onlara zor geliyor. Çünkü onlar daha çok yönetilmeli ve onaylanmalılar. İlişkileri nasıl? Uygun olduğuna inandığı için ilişki kurar. Heyecansız, kuru bir duruş. Duygularını belli etmediği için karşı tarafta ondan uzak durur, sıkılır. Yaşıtları gülüp eğlenirken o temkinli. Grubun en disiplinli, uslu üyesi o. Genellikle aşk evliliği yapmazlar. Çünkü değer verdikleri kişilerin onayı onlara yeter. Evlenecekleri kişiyi ailesi seçer. Hatta benden önce ailem tanışsın, beğensin diyebilirler. Duygularını çok fazla bastırdığından aşkı tadamadan ölebilir bu kişiler. İyi sır tutarlar, vefa duyguları iyi. Bir başkası ayakta kaldı, yer bulamadı diye bile sorumlu hissedebilirler kendilerini. Her şeyi üstlerine alabilirler. Kendisini iyi yapmaya, takdir kazanmaya çalıştıkça yorulurlar. Aslında kendilerinden memnun değiller. İyi olmaya, mükemmel olmaya zorlamaları kendilerini işte bu yüzden. Sosyal fobiye yatkın bir kişilik tipi bu. Kalabalıklarda kendini beğendirme çabası yüzünden fazla gerilirler. Akşamına yorgun ve halsiz düşerler, hatta hastalanabilirler. Bu yüzden toplumun içine karışmak, onları çok yorduğu için uzak durmayı tercih edebilirler. Sağlıkları nasıl? Yorgun, dalgın, yaşam sevinçleri yok, hayat enerjileri düşük. Bu yüzden kanla ilgili sorunlar yaşarlar. Kansızlık olur genellikle. Nefesle ilgili sorun yaşayabilirler çünkü hayatla ilgili sorunları var. Gerçek duygularını ifade edemedikleri için, duygularını bastırdıkları için boğazlarında sorun yaşayabilirler. Mükemmel görünmeye çalıştıkça baş ağrısı olur, migren olabilir. Çok zayıf olabilirler. Gerginlik ve kronik stres iştahı kapatabilir. Duygunun yeri kalp. Duyguları bu kadar bastırmak ve kontrol etmek, dizginlemek iyi değil. Zamanla kalp hastası olabilir. Ne yapmalı bu söz dinleyen kişilik tipindeki insanlar? Keyif aldığınız bir davranışı yaparken kendinizi izleyin. Ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Sizden beklenenin aksini yapın ve bu durumda nasıl tedirgin olduğunuzu gözlemleyin. Bundan sonra yapmanız gereken şey bu. Yeni bir hayata, kendiniz olduğunuz bir hayata geçiş yapmak. Bunun için içinizde oturmuş, yerleşmiş, sizi baskılayan düşünce kalıplarını kırmalısınız. Çekirdek inançlarınız size sürekli konuşur. Aman insanlar ne der, öyle davranma, ayıp olur, yanlış yapma, çok konuşma, öyle deme, böyle yapma, beğenmezler, küserler. Bu fısıltıları içinizde duydukça onları gönderin. Hayır, kabul etmiyorum, reddedildi deyin ve davranışlarınızı değiştirin. Mevlana Hazretlerinin dediği gibi ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. İçinizin güzelliği, izin verin dışarıya yansısın. Sahtesiyle idare etmekten yorulmadınız mı? Ve başkalarının aklı, düşüncesi, yaptığı onayı size hep doğru gelmesin. Onlar onayladı diye yaptığınız işe devam etmeyin. Kendi aklınızla üretken olun, kendi değer yargınıza ve onayınıza önem verin. Pek çok ayette akletmez misiniz, düşünmez misiniz diye geçer. Bizim kendi aklımıza ve fikirlerimize ihtiyacımız var. Biz ancak kendimiz olursak, bize verilen aklı ve kalbi aktif hale getirirsek Rabbimiz bizden razı olur. Başkalarının güdümünde ve onayında kaldıkça bize bahşedilen o aklı ve gücü kullanamayız. Bunun için bu sizin söz dinleyen onaycı çocuk olmanıza neden olan çocukluk travmalarınızı bulup çözmeniz harika olur. Bunu çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın. Bu konuda en son yaşadığınız kötü duyguya odaklanın. O sizi sıkan, yoran, boğan duyguya odaklanın. Ne zaman ilk defa başladı bu duygu? Ne zamandır var sizde? Geçmişinize gidin şimdi. Ortaokulda, ilkokulda var mıydı? 6 yaşındayken var mıydı? İlk başladığı zamanlara giderseniz oradaki sebebi bulabilirsiniz.
Mesela 7-8 yaşlarında ablanızla kıyaslanmış ve beğenilmemiş olabilirsiniz. Sizden daha fazla iyi ve başarılı olmanız istenmiş olabilir. Ailenin kurallarına sıkı sıkıya uymanız beklenmiş olabilir. O olaya gidin, kendi küçük halinizi görün ve onunla konuşun. Küçük halinize sarılın, onu sevdiğinizi söyleyin ve orada çocuğun aldığı kararları beraber değiştirin. Kendi çocuk halinize söyleyin. Sen kendin olmalısın. Başkalarını beğenecek, onaylayacak diye söz dinleyen ve kendini, isteklerini, benliğini yok sayan biri olmamalısın. Bunu şimdi değiştirelim. Doğrusu bu değil. Devam edin. Her ne kadar söz dinlemem bana doğruymuş gibi gelse de, benden beklenenleri yapmam gerektiğine inansam da bu hal bana zarar veriyor. Bu yüzden kendi şifam için, hayrım için bu inancımı değiştiriyorum. Her bir hücremden söküp atıyorum, temizliyorum deyin ve derin nefeslerle kendinizden gönderin. Kelimeleri kendinize göre, durumunuza göre değiştirebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Başkaları ne der, ayıp olur, susmalıyım, yanlış yapmamalıyım diyen inancım her ne kadar bana doğru gelse de bana zarar veriyor. Bu yüzden bu inancımı kendimi sevdiğim için kendimden gönderiyorum, temizliyorum, kendim olmayı seçiyorum. Bundan sonra kendi özgür irademle yaşamayı seçiyorum. Onaylanmak için değil, başkaları ne der diye değil, yaptıklarımı gerçekten Allah rızası için ve kendim için yapmayı seçiyorum. Doğrusu ve güvenli olan budur. Bunu birkaç defa üst üste yapın. Tamamen olumsuz inanç temizlenene ve yeni olumlu inanç yerleşene kadar yapın. Bu sözleri söylerken boyun çukurunuza ya da bağrınıza parmak uçlarınıza vuruşlar yaparsanız daha hızlı ve kolay sonuç alırsınız. Fazla vaktinizi almayacak, korkmayın. Çok etkili bir terapi bu. Kendinize kolaylıkla yapabilirsiniz. Sonuçlar inanılmaz. Bu kişilik tipinde kendinizi bulduysanız fark etmek ve değişime karar vermek bile çok etkili olacak. Israrcı olun ve kabuğunuzu kırın. Şimdilik bu kadar. Fayda olsun, şifa olsun. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Selamlar. Allah'a emanet olun.